İyi akşamlar değerli dinleyenlerim. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Bugün 16 e, Kasım günlerden pazartesi. Sizlere bugün Ahmet Kaya'ya ayırdık bu vaktimizi. Ahmet Kaya kimdir diye bu akşam Ahmet Kaya ile ilgili bir biyografi konuşması yapacağım. Umarım hepiniz iyisinizdir görüşmeyeli. Evet, canlı yayınlarımız sık sık devam etmekte ve sık sık görüşmekteyiz. O nedenle e, memnunuz ve görüşmemiz inşallah gün geçtikçe daha da artacak. Evet. Ahmet Kaya 28 Ekim 1957'de Malatya'da Adıyaman'dan Malatya'ya iş için göç etmiş Kürt kökenli bir baba ve Erzurumlu bir Türk annenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Sümerbank fabrikasında mensucat işçisidir. 6 yaşındayken babası ona bir bağlama getirir. İlkokulu Malatya'da okudu. Okuldan arta kalan zamanında ve özellikle yaz tatillerinde ya plakçıda ya da tanıdıklarının minibüsünde çalışırdı. 9 yaşında geldiğinde babasının çalıştığı fabrikanın işçilerinin düzenlediği bir işçi bayramı gecesinde kendisini sahnede buldu. Mensucat fabrikasından emekli olan babası daha iyi bir yaşam için İstanbul'a göç eden 1972 yılında İstanbul'da Koca Mustafa Paşa'ya yerleşirler. Ahmet Kaya ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle okulu bıraktı ve işportacılık, çıraklık gibi çeşitli vasıfsız işlerde çalıştı. Liseyi dışarıdan bitirmeye karar verir ve bitirir. Sonra da Eğitim Enstitüsü'nün keman bölümüne girer. Müzik konusunda baya bir ısrarcı idi. 16 yaşında yasak afiş basmaktan hapse atıldı. Daha sonra birkaç arkadaşıyla birlikte Halk Birimleri Derneği'nin çalışmalarına katıldı. Bu çalışmalar sırasında çeşitli etkinliklerde bağlama çalmaya devam etti. Kendi başına öğrendiği için herhangi bir metot ya da öğretiye uymamaktadır Ahmet'in çalış biçimi. Zaman ilerledi. 1978 yılında Gelibolu'nda askerlik yaptı. Bu arada orkestrada müzik çalışmalarına devam etti. Askerlik dönüşü Emine Kaya ile evlendi ve 1982 yılında kızları Çiğdem doğdu. O dönem hayranı olduğu
Ruhi Su'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir dinletisine gider ve dinletisinden sonra bir yolunu bulup ustanın yanına ulaşmayı başarır. Ruhi Su bestelerini kendisinin nasıl yorumladığını görmek istemektedir. Ruhi Usta'ya, Ruhi Usta'nın en bilinen eserlerinden Mahsus Mahal isimli şarkıyı çalar. Usta şarkıyı yarıda kesip bağlamayı Ahmet'in elinden alır ve kızarak "Öyle teper gibi bağlama çalınmaz. Kavga edilmez bağlamayla. Bağlama ile meşk edilir" der. Ahmet Kaya şaşkınlıkla oradan uzaklaşır. Ama tabii ki bildiğini yapmaya devam edecektir. Çok sonraları birkaç arkadaşının yardımıyla Potri Meydan Kültür Merkez ve Bilsak'ta dinleti düzenler ve afişlerinde de Ruhi Usta'nın kendisine söylediği cümleye gönderme yapar ve der ki bağlama böyle de çalınır. 28 yaşında 1985 yılına geldiğinde zamanıdır deyip şarkılarını alıp Un Kapanı'nın yolunu tutar. Hiçbir kategoriye girmeyen bu müziğe kimse yüz vermez. Sonraki günlerde arkadaş yardımları ve kendi olanakları ile ilk albümünü yapar. Hatta yayımladığı yıl albüm toplatır, fakat daha sonra sansürü kaldırır. İlk albümü Ağlama Bebeğimdir. İkinci albümü Acılara Tutunmaktır. İkinci albümü yayınladıktan sonra 1985 yılında Gülten Hayaloğlu ile evlenir. Gülten Hayaloğlu hapishanede idam cezasına mahkum olan Nevzat Çelik'in Şafak Türküsü şiirini Ahmet Kaya'ya iletir. Ahmet Kaya 1986'da piyasaya çıkan Şafak Türküsü albümü ile geniş kitlelerce tanınmasını sağlar, atılımını yapar. 1986'da yıl sonuna doğru An Gelir albümünü yayımlar. Albümde hemen tüm besteleri kendisine aittir. Gülten Hayaloğlu ile evlendikten sonra kardeşi Yusuf Hayaloğlu ve şiirleriyle tanışır. Sözlerinin çoğunluğunu Yusuf Hayaloğlu'na ait olduğu Yorgun Demokrat isimli albümü 1987 yılında yayımlanır.
1988 yılında sadece iki şarkısının söz yazarlığını Hayaloğlu'nun yaptığı ve diğer sözlerin tanınmış şairlerin şiirlerinden oluşan Baş Kaldırıyorum albümü yapılır. 1989 yılında, ki benim üniversiteye girdiğim yıldır, İyimser Bir Gül albümünü yapar. 1990 Ekim ayında kusura bakmayın, yayın durmuştu. Evet. An Gelir albümünü yayımlar. Albümde hemen tüm besteleri kendisine aittir. Gülten Hayaloğlu ile evlendikten sonra kardeşi Yusuf Hayaloğlu ve şirketiyle tanışır. Sözlerinin çoğunluğu Yusuf Hayaloğlu'na ait olduğu Yorgun Demokrat isimli albümünü 1987 yılında yayımlar. 1988 yılında sadece iki şarkının söz yazarlığı Hayaloğlu'nun yaptığı ve diğer sözlerinin tanınmış şairlerin şiirlerinden olan Baş Kaldırıyorum albümünü yapılır. Yine 1989 yılında İyimser Bir Gül albümünü yapar. 1990 Ekim ayında çeşitli şairlerin şiirlerinden oluşan Sevgi Duvarı isimli albümünü çıkartır. Yayında bir an kopma olmuştu. O yüzden özür dilerim. Elimizde olmayan nedenlerle. Gülten ve Ahmet çifti stüdyo ve bir yapım firması açmaya karar verir. GAK, yani Gülten Ahmet Kaya ismini verdikleri bir müzik yapım firması ve aynı isimde bir stüdyo kurarlar. Albüm çalışmalarına paralel olarak halk konserleri de yapar. Ahmet Kaya gösterilen ilgi, katılım ve coşkuya rağmen ülkenin birçok yerinde sakıncalı bir şarkıcıdır artık o. Dinleyicisiyle buluşamamak onu üzmektedir. Evet. Siz de hatırlıyorsunuz tabii ki bu dönemleri. Başı zaman zaman derde giren, birçok yerde konser vermenin yanı sıra albümleri sakıncalı bulup kısmen de olsa toplatılır. Bu sürecin şarkılarına yansıması kaçınılmazdır. Yeni albüm adı Başım Beladadır o yüzden. Her dönem yaşadığı ortama göre şarkılarını ve bestelerini ve albüm isimlerini koymuştur. 1999 yılında Tatar Ramazan ve 1992 yılında Tatar Ramazan Sürgün'de filmlerinin müziğini yaptı. 1994 yılında prodüksiyonunu Gülten Kaya ve Yusuf Hayaloğlu'nun yaptığı Kanal D'de yayınlanan ve 13 hafta süren Ahmet Abi'nin Vapuru programını yapar.
İlk defa duydum bu programı. Ahmet Kaya'nın dünya üzerinde en çok merak ettiği ülkelerden biri Küba'dır. 1993 yılında eşi Gülten ve kızları Melis ve bir grup arkadaşıyla Küba'ya 1 Mayıs kutlamalarına giderler. Küba'da birçok sanatçıyla ve hükümet görevlisiyle tanışır Ahmet. Dönüşte Küba'nın ünlü Tropicana grubunun bir kısmını Türkiye'ye davet eder. Davet üzerine Türkiye'ye gelen Tropicana'dan 9 kişilik bir ekibi kendi evinde misafir eder. Ahmet ve gelirinin tamamı Kübalı çocuklara kalmak üzere 16 konserlik bir turne yaparlar. Bu dönemde Ahmet Kaya Bosnalı çocuklar için Danimarkalı işçiler için yapılan konserlere katılır. Avrupa'nın hemen her ülkesinde pek çok yerde çeşitli yardım konserleri verir. 1994 yılında Rax Müzik tarafından Şarkılarım Dağlara albümüyle başlayan 2 milyon 800 binlik bandrolle rekor kırmıştır. 14. müzik albümü olan bu albümde yer alan Özgür Çağrı isimli şarkıda geçen abin bir gün dağdan döner sarsılırsın yavrucağım gibi sözler nedeniyle albüm toplatılır, konser vermesi yasaklanır. İlk dönem albümlerinde genel olarak bağlamaya ağırlık verdi. Pop, Türk halk müziği ve arabesk kategorisine dahil edilmediği için müzikal türüne devrimci arabesk de denilmektedir. Fakat kendi müzik tarzını devrimci arabesk veya protest olarak tanımlamasına karşı çıkar. Sözlerini kendisinin yazdığı bestelerle beraber Atilla İlhan, Can Yücel, Nevzat Çelik, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Enver Gökçe, Ahmet Arif gibi tanınmış şairlerin şiirlerini de bestelemiştir. Genellikle şarkılarında toplumsal meseleler işlenir. 22 albümden sadece Kervan diye bir Kürtçe şarkısı vardır ve bir tane de Kürtçe açılış vardır. Türkiye'de her söylediği söz ve her şarkısı olay olan Ahmet Kaya hakkında birçok dava açıldı.
ve kendi deyimiyle emniyetler onun ikinci adresi oldu. Bu baskılara rağmen Kaya kimliğini hiçbir zaman inkar etmedi ve her zaman mücadele etti. Birçok albümünün eee, toplatılmasının ve konserlerinin iptal edilmesinin yanı sıra 10 Şubat 1999'da Magazin Gazeteciler Derneği'nin Prenses Otel Kongre Salonu'nda düzenlediği ödül töreninde yılın en iyi sanatçı ödülünü aldı ve ödül konuşmasında ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği'ne, Cumartesi annelerine, tüm basın emekçileri ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir de bir açıklamam var. Şu anda hazırladığım ve önümüzdeki günlerde yayımlayacağım albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu şarkıya bir klip çekeceğim. Aramızda bu klibi yayımlayacak yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum. Yayımlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını da bilmiyorum dedi. Bu sözler üzerine davetliler tepki gösterip küfür etmeye, çeşitli eşyalar fırlatmaya başladı. MGD görevlileri tarafından kongre salonundan olağanüstü koşullarda dışarıya çıkartıldı. Bu olaydan hemen sonrasında Ahmet Kaya 1993 yılında Berlin'de Kürt İş Adamları Derneği'nin düzenlediği bir gecede verdiği konsere ilişkin fotoğrafların Hürriyet gazetesinde yayınlanması üzerine bölücü PKK örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve halkın ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanca tahrik ettiği iddiasıyla hakkında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde toplam 10,5 yıl ağır hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı. Haziran 1999'da Türkiye'den ayrıldı. Yargıların sonucunda toplam 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Ancak yurt dışında olduğu için hapse girmedi. Daha sonra bu görüntülerin düzmece olduğunu belirlendi.
Bu arada Ordu Valiliği Kaya'nın kasetlerinin kentte satılmasını ve bulundurulmasını yasakladı. 1999 yılında Münih'te PKK yanlıları tarafından düzenlediği konserde arabamı o şerefsizlerin memleketinde bırakıp geldiğini iddia eden Hürriyet gazetesi haberi için hakkında DGM tarafından bir kez daha bir soruşturma başladı. 9 Şubat 2000 yılında Zaman Gazetesi'nde yaptığı röportajda ben 3 tane şerefsizin yüzünden ülkemde arabama bile binemedim dedim diyerek yalanladı. Ahmet Kaya 2000 yılında Hoşça Kalan Gözüm isimli albümünü kayıtlarını yaparken Porte Versailles semtinde evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu albümünde Karvan isimli şarkıyı seslendirdi. Paris'te kaldığı evde 6 Kasım 2000'de sabah saat 6'da ilaçlarını alırken kalp krizi geçirerek ölmüştür. Ahmet Kaya'nın kabri halen Paris'in Père Lachaise mezarlığında yer almaktadır. Sanırım Nazım Hikmet'ine yakın yatırlar. Ölümünden sonra 2002 yılında Ahmet Kaya'nın şarkılarını 20 ünlü sanatçının söylediği Dinle Sevgili Ülkem isimli bir albümü yayımlandı. 4 Eylül 2007'de Türkiye'de kendi ismine açılan e, tek yer olan Ahmet Kaya Halk Evi Batman'da açıldı. Evet, bir sürü albümü vardır Ahmet Kaya'nın albümleri. 1984'te Ya Rıza Şimdi, 1985'te Ağlama Bebeğim, 1985'te Acılara Tutunmak, 1986'da An Gelir, 1986'da Şafak Türküsü, 1987'de Yorgun Demokrat, 1988'de Baş Kaldırıyorum, 1989'da Resitaller 1, 1989'da İyimser Bir Gül, 1999'da Resitaller 2, 1990'da Sevgi Duvarı, 1991'de Başım Belada, 1992'de de Dokunma Yanarsın ve 1993'te Tedirgin, 1994'te Koçero Selda Bağcan ile, 1994'te Şarkılarım Dağlara,
1995 Beni Bul albümü, 1996'da Yıldızlar ve Yakomoz, 1998'de Dosta Düşmana Karşı, 2001'de Hoşça Kalın Gözüm albümlerini yapmıştır. Beni bu akşam dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yayınlarımın devamı için lütfen beğen ve abone tuşlarını tuşlayıp zil sesini açınız ve izlemeye çalışırsanız beni sevinirim. Hepinize şimdilik hayırlı akşamlar dilerim. Bakalım sorusu olan var mı? Bir bakalım. Ayzer'den bir selam işareti var. Simin'den de hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Ayzer Hanım'a, Simin Hanım'a, Zerrin Hanım'a, Ayşe Hanım'a herkese teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hepinize hoşça kalın.